sadece 3 delil sundu. Öyle 3 delil ki, rivayetin anlatımına göre Azrail'i ilahi bir mantıkla susturdu. Ve cennette kalmayı başaran tek insan olarak anıldı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Bir insan ölüm meleğiyle nasıl yol arkadaşı oldu? Cehennemi sadece iğne deliği kadar gördüğünde neden bayıldı? Ve cennetin kapısından girdikten sonra neden bir daha çıkmayı reddetti? Bugün anlatacağımız kişi sıradan biri değil. O, Hazreti İdris aleyhisselam. Kalemi ilk kullananlardan biri olarak anlatılan peygamber. İğneyle elbise diken, insanlara terziliği öğreten kutlu zat. Yıldızların dilini çözmeye çalışan ilk büyük bilge. Bazı eski geleneklerde Hermesül Hakim adıyla anılan gizemli peygamber ve Kur'an-ı Kerim'de yüce bir makama yükseltildiği bildirilen seçkin kul. Ama dikkat edin, bu anlatıda geçecek olan Azrail yolculuğu, cennete giriş ve orada kalma meselesi kesin bir hüküm gibi değil, eski kaynaklarda aktarılan rivayetlerin gizemli dünyası içinde anlatılmalıdır. Kesin olan şudur: Kur'an-ı Kerim, Hazreti İdris'i doğru sözlü bir peygamber olarak anar ve onun yüce bir makama yükseltildiğini bildirir. Fakat rivayetlerin sisli kapısını araladığımızda karşımıza insan aklını zorlayan bambaşka bir hikaye çıkar. Hazırsanız başlıyoruz. Hazreti İdris aleyhisselam, insanlık tarihinin çok erken dönemlerinde yaşamış kutlu bir peygamber olarak anlatılır. Rivayetlerde onun Hazreti Adem aleyhisselamın neslinden geldiği, Hazreti Nuh aleyhisselamdan önceki dönemlerde yaşadığı ve insanlığın henüz yeni yeni medeniyet kurmaya başladığı bir zamanda gönderildiği söylenir. Düşünün, henüz şehirler bugünkü gibi değil. Henüz kitaplar, kütüphaneler, okullar yok. İnsanlık hafızayla yaşıyor. Bilgi ağızdan ağza taşınıyor. Bir nesil unutursa, hakikat de onunla beraber kayboluyor. İşte böyle bir zamanda Hazreti İdris, insanlığa kalemi, yazıyı ve bilgiyi kaydetmenin önemini öğreten büyük bir rehber olarak anılır. Kalem sadece bir araç değildir. Kalem, insanın unutmaya karşı açtığı ilk savaştır. Bir söz uçar gider. Ama yazıya geçirilen bir söz çağları aşabilir. Bir bilgi insanın hafızasında kaybolabilir. Ama yazıya dönüşürse nesilden nesile yürür. Bu yüzden Hz. İdris'in adı sadece ibadetle değil, bilgiyle de anılır. Sadece dua ile değil, medeniyetle de anılır. Fakat onun insanlığa öğrettiği tek şey yazı değildi. Rivayetlerde Hazreti İdris'in iğneyle elbise diken ilk kişi olduğu da anlatılır. Bugün bize basit gelir. Bir kumaşı kesmek, bir parçayı diğerine dikmek, bir elbise yapmak. Ama o çağda bu, insanlığın hayvan derileriyle örtünmekten çıkıp düzenli bir hayat kurmaya başlaması demekti. İğne sadece kumaşı birleştirmiyordu. İğne, insanı dağınıklıktan düzene taşıyordu. Elbise sadece bedeni örtmüyordu. İnsana ölçüyü, emeği, mahareti ve helal kazancı öğretiyordu. Bu yüzden Hazreti İdris, terzilerin piri olarak da anılmıştır. Anlatıya göre o, her iğne batırışında Allah'ı zikrederdi. Her dikiş, onun için sadece bir iş değil, bir ibadetti. Ve burada çok önemli bir sır var. Hazreti İdris bize şunu gösterir. İnsan sadece camide, seccadede, yalnız kaldığında ibadet etmez. Helal emek de ibadettir. Alın teri de ibadettir. Bir işi düzgün yapmak da ibadettir. Bir insanın bedenini örten elbiseyi dikmek bile, niyet Allah rızası olursa ibadete dönüşebilir. Ama Hazreti İdris'in sırları bununla bitmez. O, yıldızların hareketleriyle ilgilenen, göğün düzenini anlamaya çalışan ilk büyük bilge figürlerinden biri olarak da anlatılır. Bazı eski geleneklerde ona Hermesül Hakim denmesi de bu yüzden dikkat çekicidir. Hermesül Hakim, yani hikmet sahibi Hermes. Kimi kültürlerde Enok adıyla anılır. Kimi rivayetlerde Uhnuh adı geçer. Kimi eski metinlerde ise göklerle irtibatlı bir bilge gibi tasvir edilir. Ama hepsinin merkezinde benzer bir figür vardır. Yazıyı bilen bir öğretmen, elbiseyi diken bir usta, yıldızları okuyan bir bilge.
ve Allah'ın emriyle yüce bir makama yükseltilen bir peygamber. Peki bu kadar büyük bir bilginin, bu kadar büyük bir ibadetin ve bu kadar yüksek bir makamın sahibi olan Hazreti İdris'in hayatında en sarsıcı olay neydi? İşte burada hikaye karanlık bir yolculuğa dönüşür. Rivayete göre Hazreti İdris hayatını ibadet, tebliğ ve tefekkürle geçirirdi. Kavmine Allah'ın emirlerini anlatır, onları kötülükten sakındırır, helal kazancı, sabrı, doğruluğu ve kulluğu öğretirdi. Ama kavmi kolay bir kavim değildi. Bazıları doğru yoldan uzaklaşmış, haramları normal görmeye başlamış, dünya süsüne aldanmıştı. Hazreti İdris ise onların içinde dimdik duruyordu. Az yerdi, az uyurdu, çok ibadet ederdi. Geceleri uzun uzun Rabbine yönelir, gündüzleri insanlara hakikati anlatırdı. Rivayete göre bir gün insan suretinde bir yabancı onun yanına geldi. Sessizdi, ağırbaşlıydı. Bakışlarında bu dünyaya ait olmayan bir derinlik vardı. Hazreti İdris'in yanına yaklaştı ve selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi! Seninle yol arkadaşı olmama izin verir misin? Hazreti İdris ona baktı. Karşısındaki kişiyi sıradan bir insan zannetti. Ama içinde bir tuhaflık hissetti. Çünkü bu adamın gelişi normal değildi. İnsanların bilmediği bir yerde onu bulmuştu. Üstelik yüzünde ne yorgunluk vardı, ne telaş, ne de açlık belirtisi. Hazreti İdris ona dedi ki, Benimle arkadaşlığa dayanamazsın. Ben az yerim, az içerim, az uyurum. Vaktimi ibadette geçiririm. Sen buna dayanamazsın. yabancı adam sakince cevap verdi. Allah dilerse bana güç verir. Ve böylece yolculuk başladı. İlk gün boyunca yürüdüler. Zikirle, ibadetle ve oruçla geçen uzun bir günün ardından akşam vakti yaklaştı. Yolda bir çobana rastladılar. Sürüsünü otlatıyordu. İnsan kılığındaki yabancı, Hazreti İdris'e dönüp dedi ki, Şu çobandan biraz süt alsak. Gece nerede kalacağımız belli değil. Belki orucumuzu onunla açarız. Hazreti İdris'in yüzü ciddileşti. Çünkü teklif edilen şey kendilerine ait olmayan bir maldı. Ve şöyle dedi. Bir daha böyle bir şey söyleme. Bize ait olmayanı alamayız. Allah bizim rızkımıza kefildir. Biz nerede olursak olalım, Rabbim rızkımızı oraya gönderir. Yabancı adam sustu. Akşam olduğunda gerçekten de Allah'ın izniyle bir rızık geldi. Hazreti İdris yemeğe oturdu. Yol arkadaşına dönüp dedi ki, "Buyur, sen de ye." Ama adam cevap verdi. Benim canım istemiyor. Hazreti İdris şaşırdı. Az önce yiyecek kaygısı taşıyan bu adam, şimdi önüne gelen rızka el sürmüyordu. Gece oldu. Hazreti İdris ibadete durdu. Yabancı da onunla beraber ibadet etti. Saatler geçti. Gece derinleşti. Hazreti İdris'e yorgunluk çöktü. Ama yabancının ne uykusu geldi, ne bedeni yoruldu, ne de ibadeti azaldı. Sabaha kadar aynı vakar, aynı güç, aynı sükunetle ibadet etti. Hazreti İdris içinden geçirdi. Bu kişi sıradan biri olamaz. Ertesi gün yola devam ettiler. Bu kez bir üzüm bağına rastladılar. Yabancı adam yine dedi ki, Birkaç salkım üzüm alsak. "Akşama lazım olabilir." Hazreti İdris bu kez daha da sert cevap verdi. "Sana dün söylemedim mi?" Rızkı veren Allah'tır. Bize ait olmayanı alamayız. Yabancı yine sustu. Akşam olduğunda yine rızık geldi. Hazreti İdris yedi. Yabancı yine yemedi. Gece ibadete kalktılar. Hazreti İdris yoruldu. Yabancı yine yorulmadı. Hazreti İdris'in kalbindeki şüphe artık kesinleşmişti. Ona döndü ve dedi ki, Allah aşkına doğruyu söyle. Sen insan değilsin, değil mi? yabancı sakince cevap verdi. Evet. Ben Ademoğullarından değilim. Hazreti İdris sordu. "O halde sen kimsin?" Ve yabancı bütün yolculuğun sırrını açıklayan o cümleyi söyledi. Ben ölüm meleğim. O an zaman durdu.
Hazreti İdris, 2 gündür yanında yürüyen kişinin Azrail olduğunu anladı. Yediği sofrada onunla oturmuştu. Gece ibadetinde onunla yan yana durmuştu. Yollarda onunla konuşmuştu. Ve şimdi karşısında bütün canlıların son nefesinde görevli olan ölüm meleği duruyordu. Hazreti İdris hemen sordu. Benim canımı almak için mi geldin? Hayır, eğer bunun için gelmiş olsaydım seni bekletmezdim. Ben seni Allah için sevdim ve seninle dost olmak için izin aldım. Hazreti İdris düşündü. Sonra ölüm meleğine şu soruyu sordu. Bunca zamandır benimlesin. Hiç yanımdan ayrılmadın. Peki bu süre içinde hiç kimsenin canı alınmadı mı? Azrail'in cevabı insanın tüylerini ürpertecek cinstendi. Ey Allah'ın peygamberi! Bütün dünya benim önümde, bir insanın önündeki sofra gibidir. İnsan nasıl elini uzatıp sofradan bir lokma alırsa, ben de Allah'ın emri geldiğinde hangi canlı nerede olursa olsun onun ruhunu alırım. Bu cevap ölümün bize ne kadar yakın olduğunu anlatmaya yeter. Biz ölümü uzak zannederiz. Hep başkalarının kapısına uğrayacak sanırız. Bir gün yaşlılara gelir deriz. Bir gün hastalara gelir deriz. Bir gün uzak şehirlerdeki insanlara gelir deriz. Ama Azrail için uzak yoktur. Dağ yoktur. Deniz yoktur. Duvar yoktur. Kilitle kapanan kapı yoktur. Allah emrettiği anda dünyanın en kalabalık şehrinde de, en sessiz odasında da ölüm insanı bulur. İşte tam burada Hazreti İdris insan aklını sarsan bir istekte bulundu. Azrail'e dedi ki, Ey ölüm meleği! Madem Allah için beni seviyorsun, bana ölümü tattır. Azrail durdu. Çünkü bu sıradan bir istek değildi. Ölüm, insanların merak için tatmak isteyeceği bir şey değildir. Ölüm, dönüşü olmayan kapıdır. Ama Hazreti İdris'in niyeti merak değildi. O, hakikati daha derinden bilmek istiyordu. İnsanlara ölümü anlatıyordu ama onu tatmak istiyordu. Çünkü bilmek başka bir şeydir. Tatmak başka bir şeydir. Bir insan ateşin sıcak olduğunu bilir. Ama elini ateşe yaklaştırınca o bilgi başka bir hale dönüşür. Bir insan denizin derin olduğunu bilir. Ama içine düştüğünde derinlik artık kelime olmaktan çıkar. Hazreti İdris de ölümü kelime olarak değil, hakikat olarak görmek istiyordu. Azrail dedi ki, ben Allah'ın izni olmadan can alamam. Canı geride veremem. Rivayete göre izin istendi. Ve Allah'ın izni geldi. Azrail, Hazreti İdris'in ruhunu aldı. Bir an. Sadece bir an. Ama o bir an, bütün dünya hayatından ağırdı. Sonra ruhu tekrar bedenine verildi. Hazreti İdris gözlerini açtı. Ve sanki sonsuz bir uçurumdan geri dönmüş gibiydi. Azrail sordu. Ölümü nasıl buldun? Hazreti İdris şöyle cevap verdi. Ben ölümü insanlara anlatırdım. Ama gerçek anlattığımdan çok daha ağırmış. Sanki canlı bir koyunun derisi canlı canlı yüzülüyor gibi. Bu betimleme insanın kalbine ağır gelir. Çünkü ölümü çoğu zaman sessiz bir uyku gibi hayal ederiz. Ama rivayetlerde ölüm, insanın bütün dünyadan koparıldığı en çetin geçit olarak anlatılır. Hazreti İdris gibi bir peygamber bile ölümü böyle tarif ediyorsa, biz kendi hayatımızı nasıl bu kadar rahat yaşayabiliyoruz? Bu soruyu bir kenara koyun. Çünkü Hazreti İdris'in isteği burada bitmedi. Ölümü tattıktan sonra Azrail'e tekrar döndü. Bana cehennemi göster. Ey Allah'ın peygamberi, sen neden cehennemi görmek istersin? Görmem gerekiyor. Hazreti İdris cevap verdi. Onu görürsem Allah korkum daha da artar. Kulluğum daha da kuvvetlenir. Rivayete göre yine izin istendi. Ve izin geldi. Azrail, Hazreti İdris'i aldı. Cehennemin kapılarından birine götürdü. Kapıda görevli melekler vardı. Azrail yaklaşınca melekler ürperdi. Çünkü karşılarında ölüm meleği vardı. Bizim hakkımızda bir emir mi var diye sordular.
Hayır, bu yanımdaki Allah'ın peygamberi Hazreti İdris'tir. Allah'ın izniyle cehennemden küçük bir sahne görmek istiyor. Ve kapı aralandı. Ama o kadarından çıkan ses, sıcaklık ve dehşet Hazreti İdris'in dayanamayacağı kadar ağırdı. İçeriden yükselen uğultu sanki pişmanlığın sesi gibiydi. Alevlerin nefesi insanın kemiklerine kadar işleyen bir korku gibiydi. Cehennemin kokusu dünyanın bütün günahlarını bir anda hatırlatan karanlık bir hakikat gibiydi. Hazreti İdris o manzaraya dayanamadı. Bayıldı. Azrail hemen kapının kapatılmasını istedi. Sonra Hazreti İdris'i ayılttı ve sordu. Cehennemi nasıl buldun? Hazreti İdris cevap verdi. Ben onu vahiylerden bilirdim. Ama gördüğüm, bildiğimden çok daha dehşetliymiş. Burada durup düşünmek gerekir. Cehennem kapısı tamamen açılmadı. Sadece iğne deliği kadar aralandı. Ama bir peygamber o kadarıyla bayıldı. Peki insan günaha bu kadar kolay nasıl yaklaşır? Peki insan hesabı bu kadar hafife nasıl alır? Peki biz bir iğne deliği kadar hakikatin bile insanı yere düşüreceği bir yerden nasıl bu kadar gafil yaşayabiliyoruz? İşte bu kıssa sadece bir macera değildir. Bir uyarıdır. Ama yolculuk henüz bitmedi. Ölüm tadılmıştı. Cehennem görülmüştü. Geriye cennet kalmıştı. Hazreti İdris Azrail'e bir kez daha döndü. Bana cenneti de göster. Azrail ona dedi ki, Ey Allah'ın peygamberi! Sen zaten Allah'ın izniyle cennet ehlindensin. Ama istersen Rabbimden izin isteyeyim. rivayete göre izin geldi. Ve bu kez yolculuk karanlıktan aydınlığa döndü. Cehennemin dehşetinden sonra cennetin kapısına varmak. Sıcağın ardından serinliğe kavuşmak gibi. Korkunun ardından emniyete ulaşmak gibi. Kaybın ardından sonsuzluğu görmek gibi. Cennetin kapısında görevli melekler vardı. Azrail selam verdi. Melekler yine ürperdi. Çünkü ölüm meleği cennetin kapısına gelmişti. "Bizim hakkımızda bir emir mi var?" diye sordular. Azrail cevap verdi. "Hayır. Allah'ın peygamberi Hazreti İdris cenneti görmek istiyor. Allah'ın izni var. Kapıyı açın." Ve cennetin kapısı açıldı. Artık karanlık yoktur. Korku yoktur. Alev yoktur. Pişmanlık yoktur. Orada serinlik vardır. Hoş kokular vardır. Irmaklar vardır. İnsanın kalbine dünyada hiç tatmadığı bir huzur indiren nimetler vardır. Hazreti İdris içeri bakınca kalbi oraya bağlandı. Cennetin kokusu ruhuna işledi. Serinliği yorgunluğunu aldı. Gördüğü nimetler dünyanın bütün süslerini bir anda değersiz bıraktı. Cennetin meyvelerinden yedi. Sularından içti. Ve belki de insanın dünyada tarif edemeyeceği o huzuru tattı. Ama sonra Azrail ona döndü. Ey İdris! Artık çıkma vakti. İşte kıssanın en sarsıcı anı burada başlar. Çünkü Hazreti İdris çıkmadı. Rivayete göre bir ağaca tutundu. Ve dedi ki, Ben buradan çıkmam. Ey Allah'ın peygamberi, burası şu an sana gösterildi. Dönmen gerekiyor. Hayır, ben çıkmam. Bana nasıl bir delil getireceksin? Hazreti İdris dedi ki, Sana Allah'ın hükmünden delil getireceğim. bu sahneyi gözünüzde canlandırın. Bir tarafta ölüm meleği Azrail. Diğer tarafta Hazreti İdris. Mekan cennet. Konu cennetten çıkıp çıkmamak. Ve Hazreti İdris sanki ilahi bir mahkemede savunma yapar gibi delillerini tek tek sunuyor. Birinci delil. Her nefis ölümü tadacaktır. Hazreti İdris der ki, Ben ölümü tattım. Ruhum bedenimden ayrıldı. Ölümün acısını yaşadım.
Bir kez ölenin bir daha aynı dünyalık ölümle öldürülmesine dair bir delil var mı? Azrail susar. İkinci delil gelir. Her insan cehenneme uğrayacaktır. Ben cehenneme uğradım. Kapısına götürüldüm. İğne deliği kadar da olsa o dehşeti gördüm. O hüküm de benim üzerimde gerçekleşti. Azrail yine cevap veremez ve üçüncü delil gelir. Cennete girenler oradan çıkarılmayacaktır. Ben şu anda cennete girdim. Öyleyse beni buradan hangi hüküm çıkaracak? Bu cümle rivayetin en güçlü noktasıdır. Çünkü Hz. İdris burada Azrail'i güçle mağlup etmez. Ona karşı gelmez. Görevini engellemez. Sadece ilahi hükümlerin manasını delil gösterir. Ölümü tattım. Cehenneme uğradım. Cennete girdim. Ve cennete girenlerin çıkarılmayacağı bildirildi. İşte bu yüzden bu kıssa sadece bir mucize anlatısı değildir. Aynı zamanda aklın, teslimiyetin ve ilahi hükme bağlılığın anlatısıdır. Rivayete göre Azrail, Allah'ın hükmünü bekledi. Onu bırak. Kulum delilini ortaya koydu. O benim iznimle cennete girdi. Ve benim iznimle orada kalacak. Bunun üzerine Hazreti İdris cennette bırakıldı. En doğrusunu Allah bilir. Ama rivayetler onu bu yüzden ölümü tadan, cehennemi gören ve cennete girip çıkmayan peygamber olarak anlatır. Fakat hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu olaydan sonra bazı rivayetlerde meleklerin bir sorusu anlatılır. Melekler der ki, "Ey Rabbimiz, biz Hazreti İdris'ten çok önce yaratıldık. Sana göz açıp kapayıncaya kadar bile isyan etmedik. Peki neden bir insan bizden önce cennete girdi?" Bu sorunun cevabı çok derindir. Çünkü burada insanın imtihanı anlatılır. Allah'ın melekleri günaha meyilli yaratılmamıştır. Onlarda yeme içme arzusu yoktur. Şehvet yoktur. Nefis yoktur. Şeytanın vesvesesi onlara insan gibi musallat olmaz. Ama insan öyle değildir. İnsan dünyaya gelir. Açlıkla imtihan olur. Nefisle imtihan olur. Şeytanla imtihan olur. Malla imtihan olur. Güçle, arzuyla, korkuyla, öfkeyle imtihan olur. Ve bütün bunlara rağmen Allah'a yönelirse, işte o kulluğun değeri çok büyüktür. Hazreti İdris'in büyüklüğü de burada saklıdır. O bir melek değildi. Bir insandı. Açlık hissediyordu. Yorgunluk hissediyordu. Uykusu geliyordu. Dünyanın içinde yaşıyordu. Ama nefsine teslim olmadı. Haramı helal saymadı. Rızkı başkasının malında aramadı. Yorgunluk geldiğinde bile kulluğunu bırakmadı. Ve Allah'ın rızasını kendi rahatından üstün tuttu. Bu yüzden Hazreti İdris kıssası sadece cennete nasıl girdi sorusunun cevabı değildir. Asıl soru şudur: bir insan meleklerden bile hayranlık uyandıracak bir kulluğa nasıl ulaşır? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İdris hakkında uzun uzun detay verilmez. Ama verilen ifade son derece derindir. Onun doğru sözlü bir peygamber olduğu bildirilir. Ve yüce bir makama yükseltildiği haber verilir. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç gecesinde bazı rivayetlere göre 4. kat semada Hazreti İdris ile karşılaştığı da anlatılır. Bu ayrıntı onun göklerle ilişkilendirilen makamını daha da gizemli hale getirir. Çünkü Hazreti İdris sadece yeryüzünde yaşayan bir peygamber gibi değil, göğe yükseliş sırrıyla anılan bir şahsiyet olarak da hafızalarda yer alır. Ve şimdi hikayenin en gizemli kısmına geliyoruz. Hazreti İdris sadece İslam geleneğinde değil, başka kültürlerin eski anlatılarında da izleri aranan bir figürdür. Yahudi ve Hristiyan geleneklerinde ona Enok adı verilir. Enok, eski metinlerde Tanrı ile yürüyen, göklere yükselen, insanlara hikmet öğreten bir bilge gibi anlatılır. Ve burada tarih sahnesine gizemli bir kitap çıkar. Enok'un kitabı. Bu kitap, Batı dünyasında uzun süre kayıp metinlerden biri gibi görülmüştü. Ta ki 1773 yılında İskoç gezgin James Bruce
Etiyopya'dan bazı Enok metinlerini Avrupa'ya getirene kadar. Düşünün, yüzyıllarca unutulmuş gibi duran bir metin. Eski bir Habeş geleneğinde korunmuş bir kitap. İçinde melekler, gök katları, kozmik sırlar, insanlığın eski çağları ve kıyamet tasvirleri bulunan gizemli bölümler. Eğer Enok ile Hazreti İdris aynı şahsiyet olarak düşünülürse, bu kitap etrafındaki tartışmalar daha da dikkat çekici hale gelir. Ama burada çok dikkatli olmak gerekir. Bu kitabın doğrudan Hazreti İdris'e ait olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. İslam geleneğinde de Enok'un kitabı, Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler gibi temel kaynak kabul edilmez. Fakat yine de bu metnin varlığı Hazreti İdris ve Enok figürü etrafındaki gizemi büyütmüştür. Çünkü karşımızda hep aynı tema vardır. Göğe yükselen bilge, yazıyı bilen öğretmen, yıldızlarla ilişkilendirilen peygamber ve insanlığa unutulmuş bir bilgiyi hatırlatan gizemli şahsiyet. Daha da ilginci, bazı araştırmacılar ve anlatıcılar, Orta Amerika efsanelerinde geçen beyaz elbiseli bilge figürleriyle Enok ve Hazreti İdris arasında benzerlik kurmaya çalışmıştır. Maya uygarlığı, takvim bilgisiyle şaşırtan bir medeniyet, astronomi bilgisiyle dikkat çeken bir halk, taşlara, tapınaklara ve göğe bakan şehirler kuran eski bir dünya. Bazı efsanelerde doğudan ya da bilinmeyen bir yerden gelen beyaz elbiseli, sakallı, bilge bir yabancıdan söz edilir. Bu kişinin insanlara kanunlar, düzen, bilgi ve manevi öğütler verdiği anlatılır. Sonra da geldiği gibi gizemli şekilde ortadan kaybolduğu söylenir. Elbette bunu Hazreti İdris ile kesin olarak bağlamak doğru değildir. Ama şunu biliyoruz. Bazı isimler vardır. Sadece tarihte yaşamaz. Sır olarak yaşamaya devam eder. Hazreti İdris de onlardan biridir. Kalemin ucunda, iğnenin deliğinde, yıldızların sessizliğinde, Enok'un kayıp kitabında, Maya efsanelerinin uzak gölgesinde. Peki sizce bu kıssa sadece sembolik bir rivayet mi? Yoksa insanlığın unuttuğu çok eski bir hakikatin izi mi? Yorumlarda mutlaka düşüncenizi yazın. Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.